öğretmenlerim. İkinci bölümde kontak lenslerle ilgili sizlere yine bilgiler sunmaya devam ediyorum. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Kontak lens muayenesi neden normal göz muayenesine farklı bir işlemdir? Normal göz muayenesi kırma kusurlarının saptanması ya da değişik göz hastalıklarının tanısını sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Kontak lens muayenesi ise kontak lens uygulaması düşünülen gözlerin bu görme rehabilitasyon aracına uygun olup olmadığını saptamaya, eğer uygunsa hangi tür kontak lenslerin kullanabileceğini değerlendirilmesine, eğer görme rehabilitasyonu dışında başka amaçla kozmetik veya tedavi edici kontak lens uygulanacaksa bunların kullanımı ile ilgili durumu saptamak için yapılan bir muayenedir. Dolayısıyla kontak lens kullanımı için göz muayenesi ve kontak lens uygulaması ancak ve kesinlikle bunun için uzmanlık düzeyinde eğitim almış göz hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Evet, kontak lens muayenesini ve uygulamasını kim yapar? 1219 sayılı bu yasa bir yetkiyi sadece göz hekimlerine tanımıştır bu yetkiyi. Gözün saydam tabakasının ileri doğru aşırı bombeleştiği durumlarda yani keratokonus, göz hekimi gözlük camlarının yararlanmayan ve görmesi artırılamayan hastalarda öncelikle kontak lens muayenesi ve uygulamasını tavsiye eder. Hastanın onayını aldıktan sonra tıbbi işlemler başlar. Hastalar görme kusurlarının telafisinde kontak lensleri tercih edebilirler. Optik amaçlı bu kontak lenslerin yanı sıra tedavi amaçlı kullanılan kontak lensleri de ancak göz hekimleri hastalarının gözlerine uygulayabilirler. Renkli kontak lensler estetik amaçla veya tıbbi amaçlarla kullanılırlar. Bu kontak lensler içinde e, aynı tıbbi işlemler uygulanır. Kontak lens gözün saydam tabakası üzerine takılan bir yabancı cisimdir. Tıbbi takip, bakıp ve disiplin gerektirir. Hastalar gelişigüzel piyasadaki kontak lenslerini temin etmemelidirler. Promosyon amaçlı dağıtılan kontak lenslere itibar edilmemelidir. Tıbbi denetimden uzak uygulanan kontak lenslerin körlüğe kadar giden bir göz hastalıklarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Doktor kontrolü olmadan kontak lens satın alan iki hastanın yaşadığı problemler. Birinci hastamız 19 yaşında bayan hasta. Numarasız renkli yumuşak kontak lenslerini doktor muayenesi olmadan gözlükçüden satın almış. Yaklaşık bir ay sonra gözünde kanlanma, sulanma, batma hissiyle başvurduğunda korneanın özellikle üst kısmında yaygın ödem görüldü. Yapılan tıbbi tedavi ile göz düzeltildi. İkinci hasta 20 yaşında bayan hasta sadece gözlük numaralarına göre doktor muayenesi olmadan gözlükçüden kontak lens satın almış. Yaklaşık 2 ay sonra kanlanma ve çapaklanma şikayetiyle başvurduğunda gözünde kornea iltihabının geliştiği görüldü. Bu iltihabın bir mikrop ile oluşturduğu yapılan mikrobiyolojik muayenesinde saptandı ve buna göre tıbbi tedavi yapıldı. Durum korneada iz bırakarak düzeldi. Kontak lens kullanımı güvenilir mi? Kontak lens kullanımındaki hatalar ve sonuçlar nelerdir? Bu sorulara cevap olarak mutlaka göz hekimine başvuran, tedavi ve takip yapılan iki hastayla ilgili aşağıdaki özeti verilen bilimsel makaleden yararlanabilirsiniz. Birinci hasta 35 yaşında bayan hasta. Sağ gözünde bir haftadır ağrı, sulanma, batma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hikayesinde miyop astigmat nedeniyle 6 yıldır sabah
takılıp akşam çıkartılan ve ayda bir yenilenen yumuşak torik kontak lenslerin kullanıldığı ve aşağıdaki enfeksiyona neden olabilecek kullanım ve düşünce hatalarının yaptığı öğrenildi. 1 ile 15 gün sonra sokakta gözüne damdan kopan bir buz parçası düşmüş ve lensini takmaya devam etmiş. İkinci, kontak lensleri ile saunaya girmiş ikinci hasta. Diğer bir hasta bir tatil döneminde birkaç akşam lensini çıkarmadan uyumuş. Evet. Dördüncü başka bir hasta lensleri doktor kontrolü olmayan bir yerden almış. Kontrollerini aksatmış. Hastanın yapılan göz muayenesi ve laboratuvar incelemesinde korneada ülser gelişmekte olduğu ve bu ülserin akandomob adı verilen nadiren görülen fakat çok dirençli bir mikroorganizma tarafından oluşturulduğu saptandı. Bütün tedavi çabalarına rağmen ülser iyileşmediği gibi korneada delinmeye yol açtı ve kornea nakli ameliyatı yapıldı. Fakat nakledilen yeni dokunun vücut tarafından reddedilmesi sonucu ikinci bir nakil daha gerekti. Şu dönemde hasta olabilecek yeni red cevabı nedeniyle yakın takip ve tedavi altındadır. Evet, yine ikinci bir hastamız üniversite eğitimini görmekte olan 21 yaşında bayan bir hasta. Sol gözünde 1-2 gündür ağrı batma, sabahları kanlanma şikayetiyle başvurdu. 4 yıldır sabah takılıp akşam çıkartılan ve ayda bir yenilenen yumuşak kontak lens kullanılmakta idi. Kendisinden alınan bilgiye göre aşağıdaki kontak lens kullanımı ile ilgili hatalar saptandı. Evet, lütfen siz olun, bu hatalara düşmeyin çünkü cevabını gözünüzle ödersiniz. Kontak lensleri bitince doktor kontrolü olmaksızın temin ediyor. Lensler bazen birkaç gün çıkarmıyor. Lensleriyle denize ve havuza girdi oluyor. Banyo yaparken lenslerini çıkarmıyor. Yapılan göz muayenesinde korneada ilk hastanınkine benzer şekilde ülser geliştiği saptanmış ve yapılan laboratuvar tetkikleriyle yine aynı mikroorganizmaya bağlı ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Yine bu tüm tedavi çabalarına rağmen sonuçta ülser genişlemiş ve kornea yapılmasına rağmen görme kaybına neden olmuştur. Bu iki olgunun arka arkaya verilmesinin amacı benzer hatalar ve bağlantılı olarak ortaya çıktığını vurgulamaktır. Hastalık oluşturan akondoma serbest yaşayan bir amip olup toprak, su, özellikle musluk suları, deniz suyu, buz, sebze ve havada tespit edilebilir. Sunulan her iki olguda da kontak lens kullanımı, hafif travma ve çeşme havuz suyu ile etkileşim mevcut olup e, bulaşma yolu olarak tanımlanan şekil ile uyumludur. Olumsuz koşullarda kontak lens kullanımı akondoma keratitinin en önemli sebeplerinden birini oluşturmakla beraber lens kullanmayan travmaya maruz kalmış, bu amibiyol miktarını içeren çeşme suyu, göl, havuz, deniz ile temas etmiş kişilerde ayrıca kornea nakli ve lasik cerrahisi gibi göz ameliyatlarını geçirenlerde de görülebilmektedir. Sıklıkla yumuşak kontak lens kullananlarda görülmekle beraber sert lens kullananlarda da ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde bu hastalığın ilgili risk faktörleri her iki hastada da ipuçlarının görüldüğü gibi temizlik kurallarına dikkat edilmemesi, kontak lensler ile denize ve havuza girilmesi, banyo yapılması, kontak lenslerin kontrolsüz olarak uygulama yetkisi olmayan kişi ve şirketlerce satılması, promosyon adı altında doktor kontrolü olmaksızın
hediye edilmesi, rutin kontrollerin aksatılması ve kontak lens kullanıcılarının yeterince bilgilendirilmemesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yine kontak lenslerle hangi sorunlar yaşanabilir? Bu konuda birkaç kelime söylemek istersek. Kontak lensler günümüzde çok büyük bir tereddüt vardır. Oysa yeryüzünde halen 80 milyon insan kontak lens kullanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kontak lens kullanım oranları çok yüksektir. Bununla birlikte kontak lenslerle ilgili sorunları kullanıcıların bilmesi çok önemlidir. Bu sorunların en başlıcaları aşağıda belirtilmiştir. Birincisi kornea enfeksiyonları. Bunlara keratit ya da kornea ülseri olarak karşımıza gelmekte. En önemli kontak lens komplikasyonudur. Günümüzde aylık atılım lensleri girişi ve lenslerin oksijen geçirgenliğinin artırılmasıyla çok nadir karşılaşan bir sorun haline gelmiştir. Nedenleri hatalı lens bakımı ve lens kullanımı, kullanmadan solüsyonların özellikle göz doktoru tarafından önerilmesi son derece önemlidir. 2. Oksijen geçirgenliği ve yeterli olmayan lensleri gece aşırı kullanma en sık karşılaşılan neden budur. 3. Özellikle aylık değişim lensleri süresinden daha fazla kullanma. 4. Gözde konjüktivit, arpacık gibi mikrobik hastalıklara geçirilirken lens kullanma. 5. Vücut direncinin aşırı kırıldığı hastalıklar sırasında lens kullanımı. Bunlar kanser, diyabet gibi hastalıklar ve belirtileri. Belirtiler nelerdir? Ağrı, batma, sulanma, 2. Göz akıntısı ve belirgin kızarıklık, 3. Işık hassasiyeti, özellikle pencereden giren ışık ya da ani aydınlık ortama çıkmada göz ağrısı, 4. Kapaklarda şişme, 5. Kapaklar çapatlanma ve akıntı. Önerilerimiz nelerdir? Kontak lens kullanımını hemen kesilmesi, bir göz doktoruna acilen başvurma, 2. Alerji. Bu da en sık rastlanılan kontak lens komplikasyonudur. Nedenleri lensin kendisinin ya da lense kullanılan temizleme solüsyonunu oluşturduğu, çoğu zaman hastanın kendisinde bulunan alerjinin bu yolla tetiklenmesidir. 2. Lens üzerinde biriken depozitler ve kirler. 3. Aylık değişim lenslerin süresinden fazla kullanma belirtileri. Bunlar kaşıntı, batma, yanma, sulanma, gözde ibliksi salgılar ve üst kapaklarda kabalaşma ve şişme. 5. Kontak lensin kırpma ile yukarı kayması. Önerilerimiz nelerdir? Kontak lensin yine kullanımının kesilmesi, bir göz hastalıkları uzmanına başvurma ve antialerjik bir damla ve pomat tedavisine başlanması. Kullanılan temizleme solüsyonunun değiştirilmesi. 5. Gerekiyorsa kullanılan kontak lens tipinin ve kullanma programının değiştirilmesi. 6. Suni gözyaşı damlalarının kullanılması. 7. Yoğun güneş ışığı ve sigara dumanlı ortamlardan kaçınılmasıdır. Gözlerde kuruma hissi sık rastlanılan başka bir durumdur. Unutmamak gerekir ki yumuşak kontak lens su içeren bir maddedir ve kurumaması gereklidir. Yani sürekli olarak su ile beslenebileceği bir ortamda bulunmalıdır. Bu gereksinim lens gözdeyken, gözyaşı ve göz dışındayken ıslatlandığı solüsyon sağlar. Gözümüzün önünde gözyaşı film tabakası denilen adeta ince bir havuz bulunur. Yani dış dünyaya karşı çıplak değildir. Kontak lens bu havuzun içinde bir bakıma yüzmektedir. Eğer bu havuzun derinliği azalırsa lensin gözün dış yüzeyine olan kornea teması artar ve batma hissi uyanır. Nedenlerine baktığımızda birincisi gözyaşı azlığı, özellikle kadınlarda yaşa bağlı ya da romatizma hastalıklarına eşlik ettiği durumlar. 2. Bilgisayar gibi dikkat artıran, dolayısıyla kırpma sayısının azaltılması. Göz yüzeyinde gözyaşının buharlaşma yoluyla uzaklaştığı durumlar. 3.
Gözyaşının gözden uzaklaştıran klima, radyatör ya da kuru iklimler. 4. Gözyaşının daha fazla kullanan yüksek su içerikli kontak lensler. 5. Gözde gözyaşı dengesizliği yaratan çeşitli göz hastalıkları. Bunlar kirpik dibi hastalıkları, blefaritlerdir. Belirtilerine baktığımızda özellikle akşama doğru kontak lens bir yabancı cisim hissetme, 2 kızarıklık, 3 gözlerde kuruluk hissi, 4 göz yorgunluğu ve kapaklarda ağrılaşma, 5 uyku hissi. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Evet, kontak lens ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, bir bakalım herhangi bir sorumuz varsa. Evet. Evet, herhangi bir problem yok. Beni dinlediğiniz için tekrardan sizlere teşekkür ederim. Yine bir canlı yayında buluşmak ümidiyle hepinize sağlık dolu günler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayınız. Sevgi ve saygılarımla.